Mewr Hill traktörlerinin tarihi 1966 yılında aynı isimli şirketin Ford motoruyla donatılmış ilk tarım modeli olan 101'i Manchester, İngiltere'de piyasaya sürmesiyle başlar. Mewr Hill başlangıçta Fordson traktörü için aksesuar satıcısı olarak görülse de 1920'lerin ortalarında alınan patentler yayla tekerlekler gibi kendi aksesuarlarını geliştiren bir firma olur. Gloucestershire merkezli şirket inşaat makineleri ve damperli kamyonlar konusunda uzmandır, ancak şirket yönetimi traktör pazarının cazibesini görür ve böyle bir makinenin tarımda olduğu kadar endüstriyel görevlerde de etkili bir şekilde kullanılabileceğini fark eder. Bu nedenle tasarım çalışmalarının başlaması için yeşil ışık yakılır ve 1966'da Mewr Hill 101 piyasaya sürülür. Bu ilk model 6 silindirli Ford 101 motoru ve Ford 5000 şanzıman kullanılarak üretildiğinden isim olarak beygir gücüne atfen 101 olarak adlandırılır. 4 tekerlekten çekişli traktörler 1960'ların ortalarında İngiliz çiftliklerinde giderek daha yaygın hale gelir. Mewr Hill, Kasım 1966'da 101'i piyasaya sürdüğünde bu yeni makine diğer 4 tekerlekten çekişli traktörlerden çok farklı görünür. Traktör, Mewr Hill endüstriyel ekipman serisinin geri kalanıyla uyumlu olarak parlak sarı ile boyanır. Çarpıcı rengine ek olarak Mewr Hill 101 ayrıca çok uzundur ve yerden yüksekliği oldukça fazla olacak şekilde üretilir. Başlangıçtan itibaren 101, büyük römorklu damperler ve kazıyıcı ekipmanların yanı sıra vinçler, dozer ekipmanları ve diğer ekipmanlar gibi çeşitli ağır ekipmanlarla kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel bir güç ünitesi olarak da satılmaya başlanır. Ancak traktör kısa sürede İngiliz çiftliklerinde kullanılmak üzere büyük miktarlarda satılır ve daha büyük şirketler modeli ağır tarım işleri için de ideal bulur. Mewr Hill 101'in ikinci, daha düşük hızlı versiyonu 1967'de tanıtılır. Redüksiyon dişli kutusuyla donatılan bu traktör, çok sayıda endüstriyel görev için ve ayrıca çok yavaş çalıştırılması gereken hendek kazma makineleriyle drenaj çalışmalarında kullanım için kullanışlı bir seçenek olur. 1968'de Ford serisinin tanıtımıyla traktör serisini günceller ve 5000 dahil olmak üzere model serisinde iyileştirmeler yapılır. Ancak değişikliklerin çoğu 4 silindirli motorlarda olduğu için bu 101'in üretimini etkilemez ve bu üretim daha önce olduğu gibi devam eder. Ancak o yıl şirket mülkiyet haklarını değiştirir. 1969'da iki yeni Mewr Hill traktörü kullanıcılara sunulur ve bunlar firmayı biraz farklı bir yöne götürür. Traktörlerde Perkins dizel motorları kullanılır ve traktörler aynı zamanda Britanya'da bugüne kadar üretilen en büyük ve en güçlü traktörler olur. 1972'de 101'in yerine 121 seri 2 alır. Traktör düz bir zemine ve kabinde geniş bir cam alana sahip olacak şekilde üretilir. 1978'de daha fazla operatör konforuna duyulan ihtiyaç, daha büyük bir kabine, geliştirilmiş ses yalıtımına, klimaya ve radyoya sahip İngiliz 121 seri 3 traktörünün piyasaya sürülmesine yol açar. Şirket sadece yeni 3. seri traktör serisini piyasaya sürmekle kalmaz, aynı zamanda ana şirkette bir dizi yeni yapılanmanın sonuncusunu da gerçekleştirir. O yılın Ocak ayında şirket yeni kurulan Babcock Construction Limited'in bir parçası haline gelir. Mewr Hill 121 seri 3 traktör zamanına göre bir dizi yeni teknik çözüme sahip olur, hidrolik direksiyonla donatılır ve güvenli ve konforlu bir sürüş için 4 tekerleğin tamamında fren sağlanacak şekilde üretilir. Traktör kabini, ön ve arkadaki taşımanların mükemmel bir şekilde görülebilmesini sağlayan geniş bir cam alan ile kullanıcılara sunulur. Tüm kontroller kolayca ulaşılabilecek mesafede olur. Mewr Hill 121 traktörün endüstriyel özellikleri de mevcuttur ve inşaat şirketleri arasında popüler bir makine olduğunu kısa sürede kanıtlar. Ardından 132 beygir gücünde Perkins motorla veya 143 beygir gücünde Ford ünitesiyle donatılmış olarak sunulan yeni bir model olan 141 kullanıcılara sunulur. Serinin en üstünde ise oldukça etkileyici 177 beygir gücündeki 171'i yer alır. 171, kendisinden önceki 161 gibi en azından Britanya'da üretilen ve sert bir şasi kullanan traktörler açısından traktör boyutunun zirvesi olarak görülür. Ancak Ford'un 1979'da 3 modelden oluşan TW serisini piyasaya sürmesiyle her şey değişir. En büyüğü olan TW30, 188 beygir gücünde bir motora ve fabrikada takılmış 4WD'ye sahiptir. Bu Mewr Hill 171'in artık gerçek bir rakiple karşı karşıya olduğu anlamına gelir. Mewr Hill'in bir zamanlar hakim olduğu bir sektördeki rekabet aniden belirgin bir şekilde zorlaşır. Traktör satışları da 1970'lerin ikinci yarısında oldukça hareketlidir
ve yeni traktör yelpazesine yönelik beklentiler şüphesiz yüksek tutulur. 1970'ler, 1980'lere dönerken satışlar yüksek seviyelerde kalır, ancak sonra her şey ters gitmeye başlar. Zorlu rekabette bir darbede 1981'de Ford'un yeni 10 serisi traktörlerinin duyurulmasıyla meydana gelir. 1980'lerin başlarında Muir Hill için işler oldukça ani bir şekilde sonlanır. Ekonomik nedenler ve ana akım üreticilerin 4 tekerlekten çekiştiği traktörlerin yaygınlaşması şirketin tarım sektöründeki karlılığını azaltır. Kaçınılmaz bir şekilde traktör üretimi Ekim 1982'de Galchester'da sona erecektir ve bu da seri 3'ü büyük sarı makinelerin son nesli yapacaktır.